Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu dümdüz bir karın için maydanoz kürü ve 5 etkili öneriden size bahsedeceğim. Bu sefer hem önerimi hem tarifimi bir videoda birleştirmiş oldum. Şimdi dümdüz bir karından bahsettiğim gibi herkesin en büyük problemi hocam göbek yağlarımı nasıl eritebilirim? Karındaki yağlarımdan çok şikayetçiyim. İşte bacak bölgemde hiçbir şey yok ama karın bölgem çok sıkıntılı diye böyle çok fazla yorum ve soru alıyorum. O yüzden böyle bir tarif geliştirdim sizin için. Ve bu çok basit. Öğün yerine yapmayacağınız bir tarif. Biz bunu kahvaltıdan önce aç karnına yapacağız. O yüzden şimdiden uyarmak istiyorum. Bu tarifi eğer böbrek hastalığınız varsa, gastrit ya da reflü olabilir. Limon kullanacağım çünkü size zarar verebilir. Hamileyseniz yine zarar verebilir. Çünkü maydanozu hamilelikte aşırı kullanmanızı istemiyoruz. Ve 15 günden fazla yapmamanızı önereceğim. Bu bilgileri hemen şimdiden geçmek istiyorum. Bakalım tarifimizin içerisinde neler var. Bu tarifimle birlikte size 5 tane etkili öneri vereceğim. Birinciyle başlıyorum. Abur cubur ve yanlış karbonhidratlar tüketmeyin. Çünkü bu besinleri tükettiğiniz zaman direkt geliyor karın bölgesine yağlanma yapıyor. Zaten biz göbek bölgesinden şikayetçiyiz. Bunları da tükettiğimiz zaman o bölgeyi tamamen yağlandırmış oluyoruz. Çünkü yanlış karbonhidratlar ve abur cuburlar insülin salınımını artırdığı için de ne yapıyor? Karın bölgesini yağlandırmış oluyor. Bu birbirini de tetikleyen bir şey. Şimdi yanlış karbonhidrat derken bizim tüketebildiğimiz karbonhidratlar grubu var. Özellikle esmer ekmekler ve bulgur gibi. Siz hangi ekmek çeşidini tüketiyorsunuz ya da ekmeğe karşı mısınız? Buna göre eğer aşağı yorum olarak yazarsanız değerlendirmiş ve önerilerde bulunmuş olurum. İkinci kısma geçecek olursak mutlaka yoğurt tüketelim. Araştırmalarda neredeyse çok pozitif sonuçlar çıkıyor ortaya. Yoğurt tüketen kişiler kalsiyum tüketiminden dolayı karın bölgesindeki yağlanmada biraz daha çözüm görüyorlar. Yani yoğurt tükettiğiniz zaman kalsiyum lipaz enzimini aktive ediyor ve bu şekilde de karın bölgesindeki yağları diğer besinlere göre biraz daha azaltıyor. Bir de kan şekerini dengeleme özelliği var. Bu açıdan da çok faydalı. Üçüncü öneri olarak da mutlaka su içiyoruz. Çünkü su içen kişilerin %5-10 oranında metabolizmasının hızlandığını biliyoruz. Bunu da şöyle anlıyoruz. Genelde diyorlar ki hocam su içtiğim zaman bağırsaklarım daha iyi çalışıyor. Çünkü metabolizmanızı artırmış oluyor. Dördüncü öneri olarak da mutlaka protein tüketimimizi artırıyoruz. Çünkü proteinler kasların gelişimini artırdığı için metabolizmamızı da hızlandırıyor ve dolayısıyla yağları yaktığımız için de eğer karın bölgenizdeki yağlar fazlaysa da direkt bu bölgeden fayda görmüş oluyorsunuz. Ama tabii ki protein kullandığımız zaman da kızartma işlemini uygulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Daha çok ızgara veya haşlama yöntemini kullanmış oluyoruz. Beşinci öneri ise sürekli ben kendi danışanlarımla da kullanıyorum ve artık dilimde tüy bitiyor. Yani söylüyorum. Mutlaka 1 saat yürüyüş yapalım. Yürüyüş yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Günde 300-400 kalori fazladan yakıyorsunuz. Vücut ne yapıyor? Bu açığı karşılamak için de yağları yakarak karşılık veriyor. Yağlar da karın bölgesindeyse eğer karın bölgesinden gittiği için direkt karnınız düzleşmiş oluyor. Direkt faydasını görüyorsunuz. Şimdi bu önerilerimi yapın. Daha demin abur cuburdan size bahsetmiştim. Şunu da çok merak ediyorum. Onu da yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Benim kendi danışanlarımda da var. Abur cubur çekmecesi var evde. Yani eğer ev alırsanız ne olur? Onu tüketirsiniz. Benim de evimde olsa ben de çok aç olduğum bir saatte giderim onu yerim. Dolayısıyla da bu çekmece evde varsa onu evden kaldırıyoruz. Bu en önemli çözümlerden bir tanesi. Gerçekten çok fark edecektir. Şimdi önerilerimden bahsettim. Tarifimize geçelim. Tarifimizin içerisindeki malzemeleri sayıyorum. Maydanoz kullanacağız. Maydanoz içerdiği A vitamini, C vitamini ve K vitamininden dolayı bu ne yapıyor? Hem vücudumuzdaki ödemi atıyor, idrar söktürüyor. Bağırsakları da hızlandırdığı için vücudumuzun metabolizması da hızlanıyor ve yağ yakımımız hızlanıyor. Maydanozdan istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ama videonun başında bahsettiğim kişiler bu kullanıma dikkat ediyorlar. Elma kullanacağız. Elmadan çok az kullanıyorum. Şöyle bir dilim kadar. Çünkü gene videonun başında demiştim ben bunu bir öğün olarak kullanmayacağım. Böyle bir küçük bir iksir gibi diyebiliriz buna. Küçücük bir oranda içeceğiz bunu, kullanmış olacağız. Limon ben burada yarısından biraz daha az kullandım. Ama isterseniz burada 4 parça var. 2 parça da kullanabiliriz eğer limonla çok aranız yoksa. Limonun da yine kalorisi yok. Vücudumuzu alkali yapıyor. pH'ımızı alkaliye döndürdüğü için de toksinleri vücudumuzdan atıyor.
Geldik yeşil çay. Yeşil çayın yağ yakımına etkisini biliyoruz. Metabolizma hızlandırıcı etkisi var. Ben normalde suda kullanabilirdim ama biraz daha etkili olsun diye yeşil çay kullanmış oldum. Siz isterseniz beyaz çayda ya da suda kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım. Blender'da oluşturduktan sonra da nasıl kullanacağınızı ve gün içerisinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatmış olacağım. Şimdi tarifimizi oluşturmaya başlayalım. Maydanoz kürü olarak da söyleyebiliriz. Siz de bunu biliyorsunuzdur zaten. Şimdi maydanozu şöyle ellerimle koyuyorum ama mazur görün beni artık. Böyle. Maydanozları ekledim. Daha demin de bahsettiğim gibi maydanoz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kalorisi yok. Limonları ekledim. Bu arada bu karaciğere de çok iyi gelir. Yani karaciğer yağlanması olan varsa da bunu tüketebilir. Elmayı koydum. Şimdi yeşil çayı da döküyorum. Bu tamamen miktarı size bağlı. Ben çok az kullandım çünkü minicik bir miktar çıksın ve ben onu tüketeyim istiyorum. Bakın çok az bir miktar oldu. Çünkü öğün yerine kullanmayacağım. Böyle bir küçük bir hap gibi, iksir gibi kullanmış olacağım. Karışımımızı hazır hale getirdik. Hatta benim tükettirmek istediğimden fazla bile oldu. Biraz daha az yeşil çay koyabiliriz. Tamamen miktarı sizin tercihinize bağlı. Bu tarifi maydanoz kürünü nasıl kullanmalısınız ondan bahsedeceğim. Sabah uyandığınız zaman aç karnına direkt bir çay bardağı kadar maydanoz kürümüzü içiyoruz. 1 saat sonrası da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Size önerim bunu 15 gün kullanın. 15 günden sonra 1 hafta ya da 2 hafta ara vermenizi istiyorum. Kimler kullanmamalı? Bu çok önemli. Gastrit hastalığınız varsa, eğer hamileyseniz, böbrek probleminiz varsa bu tarifimizi kullanmanızı önermiyorum. Şimdi tarifin yanında gün içerisinde neler yapacağınız da çok önemli. Genelde şöyle sorular çok fazla geliyor. Hocam işte ben tarifi uyguladım, bir sonuç alamadım gibi. Gün içerisinde beslenmeniz de bunun aslında %80'ini 90'ını oluşturuyor. Eğer kahvaltıda yumurta ve peynir içeren proteinli bir kahvaltı yaparsanız, öğlen yemeğinde et, akşam yemeğinde sebze veya yerlerin değişkenlik de gösterebilir, tüketirseniz bu besinler de sizin metabolizmanızı hızlandıracaktır. Özellikle hem öğlende hem akşamda yoğurt tüketmenizi de istiyorum. Abur cuburdan uzak duruyoruz. Pilav, makarna, börek, hamur işi grubundan 15 gün boyunca uzak duruyoruz. 2 litre kadar gün içerisinde suyumuzu içiyoruz. Bunlar genel bilgiler ama gene de şöyle yorumlar geliyor. Hocam bana yardımcı olur musunuz, beni zayıflatır mısınız diye. O yüzden eğer kişiye özel diyet planı istiyorsanız ceptediyetisyen.com'dan veya Cepte Diyetisyen uygulamasını da App Store'dan, Google Play Store'dan telefonunuza indirebilirsiniz. Ama şu kısım çok önemli. Sağlık bilgilerinizi mutlaka doldurun ve profile telefon numaranızı ekleyin ki ben ona göre sizi arıyorum ve sizin durumunuza özel kilo sorunuzla ilgili diyet programınızı oluşturmuş oluyorum. Bu tür tariflerin gelmesini istiyorsanız ve beğeniyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorum olarak da aşağıya yazabilirsiniz. Aynı zamanda tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız zili açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.